Sene 2006. Henüz akıllı telefonlar icat edilmemiş, Türkiye'de YouTube yeni yeni duyuluyor, Facebook ise sadece üniversite öğrencilerinin takıldığı bir site. O günlerde bir dizi başladı, Arka Sokaklar. Çoğu kişi birkaç sezon gider biter dedi. Ama takvimler 2026'yı gösteriyor ve biz hala o meşhur jenerik müziğini duyuyoruz. Arka Sokaklar bugün sadece bir dizi değil, Türkiye'nin yaşayan en uzun soluklu ekran arşivi, bir televizyon efsanesi ve adeta bir devlet memurluğu kapısı. Peki onlarca yüksek bütçeli dizi toz olup giderken bu dizi nasıl oldu da televizyonun demirbaşı haline geldi? Bugün bu ölümsüzlük iksirinin sırlarını, Mesut Komiser'in odunundan Rıza Baba'nın bitmek bilmeyen nasihatlerine kadar her detayıyla masaya yatırıyoruz. Bölüm 1. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Arka Sokakların ilk büyük sırrı süreklilik ve güven. İnsan beyni alışkanlıkları sever. Akşam eve gelip televizyonu açtığınızda her şeyin değiştiği bir dünyada değişmeyen bir şeylerin olması size huzur verir. Arka Sokaklar izleyiciye tam olarak bu konfor alanını sağlıyor. Dizinin senaryo yapısı o kadar matematiksel bir sadelikte ki isterseniz 5 yıl izlemeyin, tekrar açtığınızda kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Olay örgüsü her zaman aynıdır. Bir suç işlenir, ekip toplanır, merkez olay yerine yakınız anonsu geçilir ve adalet sonunda yerini bulur. Bu yapı yorgun bir zihin için mükemmel bir kaçış noktası. Karmaşık entrikalarla dolu, ağır dramalı diziler insanı yorarken Arka Sokaklar, "Gel abi, biz buradayız, her şey kontrol altında" diyor. Bölüm 2. Memuriyet garantili oyunculuk ve dijital arşiv. Şimdi biraz oyuncu kadrosundan konuşalım ama bu bildiğiniz kadrolardan değil. Türk televizyon tarihinde oyuncuların gerçek anlamda emekli olduğu, çocukların ekranda askerlik çağına geldiği tek yer burası. Düşünsenize, Hüsnü Çoban'ın çocukları Metin ve Tekin'in dişlerinin çıkışını, ergenlik sivilcelerini, evlenmelerini hep beraber izledik. Biz bu çocuklarla büyüdük. Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh. Bu isimler artık birer oyuncu değil, toplumun gözünde gerçekten o rütbelere sahip birer emniyet mensubu gibiler. Polis zannediyorlar mı seni sokakta? Tabii canım. Tabii. Bazen Kadıköy'de tiyatrodan çıkıyorum gece, işte yürüyorum otoparka doğru falan. Çocuklar da Kadıköy'de biliyorsunuz apartman köşelerinde falan böyle ellerinde içkileriyle falan şey yaparken birdenbire toparlanıyorlar falan. Mesut komiser geliyor falan. Çocuklar rahat olun, ayıp ediyorsunuz falan diyor. Asıl ilginç olan ne biliyor musunuz? Arka Sokaklar aslında Türkiye'nin son 20 yılının sosyolojik arşivi. İlk bölümlerde ankesörlü telefonla suçlu kovalayan ekip, bugün siber suçlarla mücadele ediyor. Türkiye'nin değişen modası, arabaları, sokak ağzı, hatta enflasyonu bile dizideki o meşhur emniyet kantini sahnelerinden okunabiliyor. Yani dizi aslında bir kurmaca değil, Türkiye'nin canlı bir belgeseli gibi akıp gidiyor. Bölüm 3. Gündem avcılığı ve reaksiyon hızı. Diziyi diri tutan en büyük motor, gündem refleksi. Arka Sokaklar ekibi haber bültenlerini senaristlerden daha dikkatli izliyor olabilir. Sosyal medyada bir haftadır konuşulan bir dolandırıcılık yöntemi mi var? Hemen 2 bölüm sonra Rıza Baba ekibi bu konuda uyarırken görüyorsunuz. Bir toplumsal olay mı yaşandı? Dizide mutlaka buna bir gönderme yapılıyor. Bu güncellik dizinin tozlanmasını engelliyor. İnsanlar haberlerde gördükleri olayların adaletli bir şekilde çözüldüğünü görmeyi seviyor. Gerçek hayatta bazen adalet geç tecelli eder ama Arka Sokaklar evreninde kötü adamlar 90 dakikanın sonunda mutlaka o kelepçeyi yer. Bu duygusal tatmin dizinin en büyük bağımlılık yapıcı unsurlarından biri. Bölüm 4. Prodüksiyon dehası ve meme kültürü. Biraz da işin mutfağına girelim. Arka Sokaklar nasıl bu kadar dayanıklı? Cevap: endüstriyel üretim. Yapımcı gözüyle bu dizi Kanal D'nin en güvenli limanı. Yeni bir dizi başlatmak, milyon dolarlık bir kumar masasına oturmak gibidir. Ama Arka Sokakların maliyeti belli, kitlesi hazır, set düzeni 1 saat gibi işliyor. Artık sahneler o kadar otomatiğe bağlanmış ki, ekip birbirinin gözüne bakarak ne yapacağını biliyor. Ve tabii ki internet kültürü. Arka Sokaklar, Z kuşağı ve sonrası için muazzam bir meme, caps kaynağına dönüştü. Mesut Komiser'in odun esprileri, Rıza Baba'nın "Neden Ali?" diye sitem etmesi, Hüsnü Çoban'ın fakirlik dramları. Bu sahneler sosyal medyada her gün binlerce kez paylaşılıyor. Genç nesil diziyi televizyonda izlemese bile sosyal medyadaki bu içerikler sayesinde diziden kopamıyor. Dizi ironik bir şekilde kendi reklamını izleyicisine yaptırıyor. Sonuç olarak Arka Sokaklar sadece bir polisiye dizi değil.
O, Türk televizyon tarihinin en başarılı iş modelidir. Zamanın ruhunu yakalayan, basitliği sanata dönüştüren ve aile kavramını bir polis karakoluna sığdıran bir fenomen. Peki bu dizi ne zaman biter? Muhtemelen Hüsnü Çoban'ın torunları emniyet müdürü olduğunda veya yapay zeka Rıza Baba'nın yerine geçmeye karar verdiğinde. Sizin Arka Sokaklarla ilgili en eski anınız ne? İlk izlediğinizde kaç yaşındaydınız ve o günden bugüne hayatınızda neler değişti? Yorumlarda o eski günleri yad edelim. Eğer bu tarz neden bu kadar uzun sürdü analizlerinin devamını isterseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.